Bugün New York'tayız. Size iki mahalleyi gezdireceğim. Birisi Chelsea, diğeri Financial District. Chelsea'de Wessel'ı, Highline Park'ı ve Edge'i gezeceğiz. Daha sonra Brooklyn Köprüsü'ne gideceğiz. Size orayı göstereceğim. En sonda Wall Street'e yani Financial District'e gideceğiz. Daha sonra da New York'u artısıyla, eksisiyle size notlayacağım. Şimdi Wessel'dayız. Burası Hudson Yards, Amerika'nın en fazla para harcanan projesi. Yaklaşık 25 milyar dolara mal olmuş. Arkamda gördüğünüz Wessel'da buranın şaheseri. Yani herkes toplansın, sporunu yapsın, yukarıya kadar çıksın diye yapılan bir yer. Ondan dolayı da insanların ciddi bir eleştirisine mazur kalıyor. Bazıları burayı Eyfel Kulesi gibi bir şaheser olarak görüyor, bazıları ise çok pahalı bir döner olarak görüyor. Şu an için kapalı Covid'den ötürü ve maalesef insanların intihar ettiği bir yer olduğu için de çok ciddi güvenlik önlemleri var. Ondan dolayı içeriği gezdiremeyeceğim. Dışarıdan size gösterebileceğim kadar göstereceğim. Şu an Edge'in en yukarısındayız, 100. kattayız. Burası dünyanın batı yakasının en büyük ikinci gözlem kulesi. Birincisi Toronto'da. Burası da Amerika'nın en büyük gözlem kulesi. Ondan dolayı da buradan tüm Manhattan'ı görebiliyorsunuz. Neredeyse 280 derece kavruyor. Yani New York'a geldiğinizde ilk önce ben büyük resmi göreyim, sonra farklı yerlere odaklanayım derseniz burası tam istediğiniz yer. Bu arada New York'un biraz geçmişinden bahsedeyim. 1500'lü yıllarda Hollandalılar tarafından keşfediliyor ve Kızılderililerden yaklaşık 1000 dolar, evet yanlış duymadınız, bugünün 1000 dolarıyla satın alınıyor. Burası keşif olarak, üs olarak kullanılıyor ve daha sonra bugünkü halini alıyor. Arada çok fazla facia ve çok fazla yeniden diriliş hikayeleri var. Bunların hepsini dinlemek isterseniz araştırmanızı öneririm. Belki biz de bununla ilgili özel bir program yaparız. Ama bugün Edge'deyiz ve Manhattan'ın büyük resmini görüyoruz. Edge'i gezdik. Şimdi Highline Park'a gideceğiz. Highline Park buraya çok yakın. Yine aynı şeyi tekrarlıyorum. Hudson Yards'dayız şu anda. Hudson Yards'da eski bir tren istasyonu. Şimdi tren istasyonunun belli raylarını nasıl park yapmışlar onu izleyeceğiz. Darısı inşallah İstanbul'un başına. Highline'ın girişindeyiz. Size Highline'dan biraz bahsetmiştim. Eski bir raylı sistemi parka çevirmişler. Bunun üzerinde yürüyebiliyorsunuz. Ben de yürümeyi seven birisi olarak hem İstanbul'da hem de başka gittiğim yerlerde burayı kesinlikle görmem gerekiyordu. Edge'den ve Wessel'dan sonra hemen yanımızda olan Highline'a şimdi giriş yapacağız ve aşağıya doğru Financial District'e doğru yürüyeceğiz.
anda Brooklyn Köprüsü'ndeyiz. Burayı eminim görmüşsünüzdür. Bir sürü sosyal medyada insanlar fotoğraflar veya videolar koyarlar. Bazı çılgınlar da bunun tepesine çıkar ve oradan fotoğraf çeker. Ben bugün onu yapmayacağım. Ben size biraz tarihinden bahsedeceğim. 1800'lerin sonunda çok fazla insanın bir yakadan başka bir yakaya geçtiğinden ötürü Ruberling adında bir mühendisin önerdiği bir köprü burası. Yaklaşık 15 yıl almış, 400 milyon dolar masraf olmuş ve 3 tane de Ruberling ailesinin vefatıyla sonuçlanmış. Ama ailenin fertleri bunu bitirmek için inatçı olduğu için devam etmişler ve bugün bu köprüyü yapmışlar. Bugün bu köprü çok fazla kullanılıyor. Sabah Vessel'ı gördünüz. Yaklaşık 200 milyon dolar harcandı oraya. Buraya 400 milyon dolar harcandı. Ve baktığınızda fiyat performans olarak Brooklyn Köprüsü çok şey katıyor New York'a. Benim de ayrıca sevdiğim bir yapı. Bu yapı resmen zamana meydan okuyor. New York değişirken bu değişmiyor. Halen 200 yıl önceki gibi. Şimdi Financial District'e geldik. Brooklyn Köprüsü'nden buraya yürüdük. Yürürken ne mi fark ettim? Bisiklet yollarının darlığını fark ettim. Ben bisikletçi olarak bunun kötü bir şey olduğunu söylüyorum. New York bu bir eksi. Buna dikkat et. Şimdi geldik Wall Street'in sembolü olan boğanın önüne. Wall Street dendi mi akla bir endüstri geliyor ama aslında Wall Street bir mahalle. Şu anda biz de oradayız. Bu gördüğünüz boğada rally yapan piyasaları temsil ediyor. Yani bir piyasa çok hızlı artmaya başladı mı buna rally deniyor. Bu da boğa piyasası oluyor. Şimdi önündeyiz ve buradan bunu yapan sanatçı üzerine biraz konuşmak istedim. Arthur Di Modica buraya 5 parasız İtalya'dan geliyor. Burada çok zor zamanlar geçirmesine rağmen başarılı oluyor ve bunu da New York şehrine hediye etmek istiyor. Bunu gizli bir şekilde hediye ediyor ve daha sonra da belediye bunu tutma kararı alıyor. Bugün halen burada ve Wall Street'in en önemli sembolü. 1987'deki büyük kara pazartesiden sonra bunu buraya koymayı planlıyor. Çünkü insanlara söylemek istediği bir mesaj var. O da şu: bırakmayın, elinizden geleni yapın. Financial District'ten kuzeye geldim. Şu an 62. limandayım. Burası Chelsea, sabah da Edge'in bulunduğu mahalle. Şimdi bir bota bineceğim ve bu bot beni Ellis Adası ve Hürriyet Heykeli'ne götürecek. Benimle birlikte kalın, New York'u birlikte keşfedelim. Artılarıyla, eksileriyle size bu iki mahalleden bahsedeceğim. Artılarından başlayalım. Artılarının en önemli kısmı burası, bu iki mahalle Amerika'nın bugününü ve geleceğini yansıtıyor. İkinci en önemli kısmı ise buraların estetik olması. Gerçekten güzel iş çıkarmışlar. Üçüncü kısım ise buraların çok fazla seçenek sunması. Hem restoran, hem yapılabilecek şeyler hakkında hem de açık alanlar hakkında. Yanımda şu anda bir kaykay yeri var ki biliyorsunuz İstanbul'da bu tarz yerleri gezmeyi seviyorum. Biraz önce Ece çıktık, ondan sonra bota gittik. Yani yapabileceğimiz bir sürü şey var.
Şimdi gelelim eksilerine. En önemli eksisi sadece tek bir sınıfa hitap etmesi. Buralar çok pahalı, ondan dolayı da tek bir sınıfa hitap ediyor ve benim için de bu bir eksi. Özellikle New York gibi bir yerde bu olmaması gerekiyor. Çünkü New York bir sürü sınıfı, bir sürü farklı kişiliği barındıran bir şehir. İkinci en önemli kısım ise buraların soğuk olması. Buralarda sanki kendinizi Chicago'da gibi hissediyorsunuz. Michigan Gölü'nün o soğuk rüzgarları yüzünüze vuruyor gibi oluyor. Bu da kötü bir şey. Çünkü New York'un diğer geriye kalan mahalleleri böyle değil. Ilıman, İstanbul'a benzer bir yanı var.